Şöyle bir düşünelim, bugün bildiğimiz, güvendiğimiz bütün o bilimsel düşüncenin temelleri. Ya bu temelleri atanlardan birini hiç duymadıysak? İşte bugün o gölgede kalmış dehalardan birinin Eudoxus'un inanılmaz hikayesine dalıyoruz. Hadi zamanda geriye gidelim antik Yunan'a. Aklımıza kimler geliyor? Platon, Aristoteles, değil mi? Hep o büyük isimler. Ama işte tam da bu devlerin gölgesinde öyle biri var ki bütün Batı düşüncesini çöküşün eşiğinden tek başına kurtaran bir adam. Ama ne yazık ki adı pek anılmaz. Şimdi size felsefi bir soru. Peki ya aklımız, mantığımız kendi koyduğu kurallarla açıklayamadığı bir gerçekle yüzleşirse? İşte o an ne olur? Bu basit soru var ya, işte bu soru antik Yunan'ın bütün entelektüel dünyasını yerle bir edecek o büyük depremin ilk sarsıntısıydı. Ve tam bu kaosun ortasında sahneye kahramanımız çıkıyor. Knidoslu Eudoxus. Ama ona sadece bir matematikçi demek büyük haksızlık olur. O, çökmekte olan bir düşünce evrenini yeniden inşa eden bir mimardı. Eudoxus'un yolculuğu, bakın bizim topraklarımızda Knidos'ta başlıyor ama onun zihni tabii ki sınırlara sığacak gibi değil. Önce İtalya'ya gidiyor, Pisagorcuların o gizemli dünyasına dalıyor. Sonra Atina, Platon'un felsefesiyle tanışıyor. Oradan Mısır'a geçip rahiplerden kadim astronomi bilgisini alıyor. Yani bu sadece bir gezi değil, adeta bir bilgelik yolculuğu ve bu yolculuk onu çağının çok çok ötesine taşıyacak. Yani anlıyorsunuz değil mi? Adam sadece matematikçi değil. Astronom, coğrafyacı, filozof, tam bir Rönesans insanı ama antik çağda. Zekasının sınırlarını zorlayan biri. Ama onu asıl özel kılan şey, asıl mirası, aklın kendi kendine kurduğu bir tuzağı, yine aklın o inanılmaz zarafetiyle nasıl aştığının hikayesi. Şimdi gelelim hikayenin en can alıcı noktasına, o büyük felsefi krize, Yunan matematiğinin temellerini sarsan o büyük krize. Bakın bu sadece sayılarla ilgili teknik bir problem değil, hayır. Bu bütün bir dünya görüşünün, bütün bir evren anlayışının çöküşü demekti. O dönemde Pisagorcuların düşüncesi hakimdi. Ve onlar için evren neydi biliyor musunuz? Kusursuz bir harmoni. Her şeyin ama her şeyin tam sayılarla ve onların oranlarıyla açıklanabildiği tıkır tıkır işleyen bir düzen. Adeta Tanrı'nın bestelediği muhteşem bir senfoni gibi düşünün. Ve bu senfoninin notaları da evet tam sayılardı. Yani onlara sorsanız evrende ölçemeyeceğimiz bir şey var mı diye asla derlerdi. Yeterince küçük, minicik bir cetveliniz olsa evrendeki herhangi iki uzunluğu tam olarak ölçebileceğinize inanıyorlardı. Boşluk yok, belirsizlik yok, her şey net, rasyonel ve kesindi. Ne kadar da güven verici değil mi? Ama işte o kusursuz senfoniyi bir anda gürültülü bir kakofoniye çevirecek, o mükemmel düzeni paramparça edecek o korkunç sır, nerede saklanıyordu biliyor musunuz? Gördüğünüz en basit, en masum geometrik şeklin bir karenin tam kalbinde. Ve işte o sırrın adı ölçülemezlik. Yani bir karenin kenarı ile köşegeninin birbirine oranı iki tam sayının oranı olarak yazılamıyordu. Bu ne demek biliyor musunuz? Evrenin temelinde rasyonel olmayan, aklın kurallarına sığmayan bir canavar vardı. Bu sadece bir matematik problemi değildi, bu onların bütün inanç sisteminin, bütün dünya görüşlerinin çöküşüydü. Akıl kendi kurallarını yıkan bir şey keşfetmişti. Tam bir paradoks. İşte bu felsefi enkazın tam ortasında herkes ne yapacağını bilemezken Eudoxus sahneye çıktı. Ve o ne yaptı biliyor musunuz? Problemi çözmeye çalışmadı, oyunu yeniden kurdu. Sistemi yıkan o irrasyonel kavramları anlamak için yepyeni bir mantık, yepyeni bir dil geliştirdi. İşte bu onun ilk devrimci adımıydı. Ve her şeye bu basit ama inanılmaz derecede derin tanımla başladı. Oran, iki şeyin büyüklük olarak ilişkisidir. Bakın ne kadar zarif, ne kadar dahice. Ölçüm kelimesi yok, sayı yok, sadece ilişki var. İşte bu kelimenin tam anlamıyla bir devrimdi. Eudoxus diyordu ki, sorun sayılarda değil, bizim sayılara takılıp kalmamızda. Gelin bir adım geri çekilip sadece ilişkilere odaklanalım. Peki bunu nasıl yaptı? Yöntemi inanılmaz zekice. Dedi ki, iki oranı doğrudan ölçemiyorsak, gelin onların davranışlarını karşılaştıralım. Yani elimizde A'nın B'ye oranı ve C'nin D'ye oranı var. Bunları doğrudan ölçemiyoruz. O zaman diye ki, gelin bunları farklı tam sayılarla çarpıp büyütelim. Her seferinde sonuçlar arasındaki büyüklük-küçüklük ilişkisi aynı kalıyor mu? Eğer cevap evet, her koşulda aynı davranıyorlar ise o zaman bu iki oran birbirine eşittir. Bakın, sayıların değerini hiç bilmeden sadece davranışlarını gözlemleyerek bir sonuca varıyor. Bu adeta iki insanın boyunu ölçmeden farklı ışık koşullarındaki gölgelerini karşılaştırarak kimin daha uzun olduğunu anlamak gibi bir şey. İnanılmaz. Ve bu yöntemin güzelliği neydi biliyor musunuz? Hem rasyonel sayılarla
hem de o krize yol açan irrasyonel sayılarla tıkır tıkır işliyordu. Eudoxus aslında matematiği sayıların somut dünyasından kurtarıp ilişkilerin o soyut ve zarif dünyasına taşıdı. Adeta matematiğe yeni bir boyut kazandı. Şimdi bu fikrin ne kadar çağın ötesinde olduğunu anlamak için zamanda hızlıca bir ileri saralım. Tam 2000 yıldan fazla bir süre sonra 19. yüzyıla. Richard Dedekind adında bir matematikçi, bugün kullandığımız reel sayıları tanımlamak için modern matematiği kurarken şaşırtıcı bir şekilde Eudoxus'un yöntemine çok benzeyen Dedekind kesitlerini geliştiriyor. Aslında Dedekind, farkında bile olmadan Eudoxus'un 2000 yıl önce açtığı yolda yürüyordu. Aradaki zaman farkını bir saniye durup düşünelim. 2200 yıldan fazla. Bu bir zihnin kendi çağından ne kadar ama ne kadar ileride olabileceğinin en somut, en akıl almaz kanıtı herhalde. Ama durun, Eudoxus'un dehası bununla da bitmiyor. Şimdi de onun ikinci büyük devrimine geliyoruz. Bu sefer hedefi daha da büyük. Sonsuzluk. Hesaplaması imkansız görüneni hesaplamanın bir yolunu bulacaktı. Ve geliştirdiği yöntemin adı tüketme yöntemi. Fikir aslında çok basit ama bir o kadar da güçlü. Diyelim ki eğri bir şeklin alanını hesaplamak istiyorsunuz ama formülünüz yok. Eudoxus diyor ki, o zaman o şeklin içine bildiğimiz şekilleri, mesela çokgenleri yerleştirelim ve bu çokgenlerin kenar sayısını sürekli artıralım. Her adımda hesaplayamadığımız o alana biraz daha yaklaşırız ve aradaki farkı sürekli tüketiriz. Bu adeta sonsuzluğa bir pusu kurmak, bilinmeyen bir değeri bildiğimiz değerler arasında sıkıştırıp hapsetmek gibi bir şey. İşte bu dahiyane yöntem sayesinde bir dairenin alanını ya da bir kürenin hacmini o dönem için imkansız görünse de kesin olarak kanıtlayabildi. Ve size bir sır vereyim mi? Bu yöntem binlerce yıl sonra Newton ve Leibniz'in geliştireceği integral hesabın felsefi temelinden başka bir şey değildi. Kalkulusun ilk adımları antik Yunan'da atılmıştı. Peki bunun kanıtı ne mi? Kanıt, tarihin en büyük dehalarından birinden geliyor. Büyük Arşimet, kendi eserlerinde defalarca bu güçlü aracın, bu tüketme yönteminin asıl yaratıcısının Eudoxus olduğunu söylüyor ve ona hakkını teslim ediyor. Daha büyük bir referans olabilir mi? Peki, toparlayacak olursak tüm bu dehanın mirası ne oldu? Eudoxus'un o antik çağda ektiği tohumlar zaman içinde nasıl filizlendi? Gelin onun zamanı aşan yankısına bir bakalım. Birincisi, matematiği büyük bir mantık krizinden kurtardı. İkincisi, bugün kullandığımız reel sayılar teorisinin ilk sağlam temellerini attı. Üçüncüsü, integral hesabın, yani modern bilimin temel taşlarından birinin öncüsü oldu. Ve belki de en önemlisi, kendisinden sonra gelen Öklit ve Arşimet gibi devlere yol gösterdi. Yani o sadece bir problemi çözmedi, üzerine koca bir bilim inşa edilecek zemini hazırladı. Kelimenin tam anlamıyla düşünce dünyamızın kodlarını yeniden yazdı. Ama hikayede ilginç bir detay daha var. Hocası Platon, Eudoxus'un bu pratik, bu mekanik çözümlerini pek sevmemiş. Hatta bunların matematiği kirleteceğini iddia etmiş. Bu aslında felsefe tarihindeki o büyük tartışmayı özetliyor. Dünyayı saf, soyut ideallerle mi anlamalıyız, yoksa Eudoxus gibi pratik ve işe yarayan yöntemlerle mi? Eudoxus'un dehası bir nevi Platon'un idealar dünyasına atılmış bir meydan okumaydı. Ve işte bu hikaye bizi şu soruyla baş başa bırakıyor. Bugün üzerine bastığımız bu sağlam bilgi zemininin altında Eudoxus gibi daha kaç tane unutulmuş mimar var? Dünyamızı sessizce ayakta tutan o fikirlerin adını hiç duymadığımız kahramanlarını ne kadar tanıyoruz?